Vere bir mum daha yakasın masanın üzerine. Hoş gelmişsinizdir Şeyh Efendi. Kullar senin, sen kulların. Dert senden, derman senden. Ya Şafii. Şifa veren sensin ya Rabbi. Bire nasıl olmuştur bu? Doğancaköy Camisi'nin minberini yaparız Şevki Usta'yla. Yemeği tamam ettik. Topladık takım tezgahı. Akşamı da çalıştığımız camide kalıp yatsıya dergaha varalım diye sürdük atları. Ayın aydınlığı süt gibi aydınlatırdı geceyi. Hele bir soluklanalım Şevki Usta. Tam Cevizlidere'den su gözüne inen yolda bir baktım. İleride bir at. Sahibi yoktur. Şevki Usta. Gel de aslanım gel. Gece vakti dağ başında bir at. Belli ki yaban da değildir. Ama sahibi de görünmez meydanda. Bir endişedir çöker içimize. Vardık atın yanına. Tut Şevki. Yunus'tur bu. Ölmüş mü sağ mıdır? Yaşar. Vallahi yaşar. Bu sebep olmasın? Yok. Döşek yapmak icap eder. Yılan sokmuş mudur bilmem. Bu sebep olmuş olmasın? Vere sonra mı söylersin bunu? Kolundan ısırmıştır yılan. O yüzden biraz tenim morarmıştır. Ama bu kış yılan bol idi. Fazlasıyla zehir almışızdır Şeyh Efendi.
Pirimiz Ahi Evren der ki, şifa zehirdir, zehir şifadır. Şifayı zehreyleyen, zehri şifa eyleyen sensin ya Rabbi. Az dolanmadıydık bir ahi evreniyle kara kışlarda. Kış uykusundaki yılanların peşinde Kayseri dağlarında. Yalnız ahilerin değil, hekimlerin de piridir. Tanrı rahmet eylesin. Tanış ettiniz bizimle de bildiğimiz her şeyi ondan öğrendik. Sayenizde Şeyh Efendi, sayenizde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Attan düşmüş. Nefessiz. Bir ölü gibiydi getirdiklerinde. Nerede vaki olmuş olay? Bir gören, bir duyan var mıdır? Su Gözü köyünü bilir misin? Bilirim. İşte Su Gözü'nden Cevizli Dere'yi ağın yolda bulmuşlar. Ölü sanmışlar ilkin. Bir yaklaşsalar yanına nefes alıp verir, diridir. Olmadı da ölmedi de. Olmadı da ölmedi de. Olmadı da ölmedi de. Olmadı da ölmedi de. Dua edin birdaşlar. Biz nelerle uğraşırız, bu nelerle uğraşır. Tövbe ya Rabbil Alemin. Çer çöpü doldurduğun yetmedi dergaha.
Şimdi de bu necasetleri mi doldurursun? Al şunu götür git. Duadan gayrı merhem yoktur cana. Dua edin pirdaşlar. Kaç gün oldu? Bir kez gözünü açmadı babacığım. Aşk yoluna çıkmak ise niyetin, uslata ermek ise gönlündeki, bela ile imtihan edilirsin. Biz çalap deriz, her daim Allah'tır gönülde adı. Ama onun bir adı da Zülcelali vel İkram'dır. Kişi ister ki hemen cemalini göre, o güzellik karşısından mest ola. Ama o önce kahrı, zulmünü, celalini gösterir. Zülcelali vel İkram. Demek önce celal, sonra ikram. Önce kahır, zulüm, imtihan, çile, sonra lütuf, sonra ihsan, sonra ikram. Ya sebep nedir? Neden önce celal, sonra ikramda bulunur? Aşık-ı sadık mı, değil mi? Emin olmak için. Sanırım kesif zehir bırakmıştır yılan. Kurtulacak ama inşallah. Kurtulmak istediği yılanın zehri yediyse kurtulur elbet. Babam hep der. Hekimlerin kabiliyeti ateşi düşürmeye kafidir ancak. Ateşten kurtarmaya değil.
Gönüllerin tabibi sizsiniz. Estağfurullah. Bir hafta olmuş ama ateşi düşmemiştir. Gece dahi penceresi açık kalsın. Babam her namaz vaktinden sonra soğuk su tatbik etsinler dedi. Elma sirkesi vardır inşallah. Vardır, yapmışızdır. Suyuna sirke de koyarsınız. Ben yarın yine uğrar gözlerim haline. Allah'a ısmarladık o vakit. Bir şerbetimizi içmeden mi kızım? Alaye'den kervan gelmiştir. Babama yardım etmem gerekir. Ben ilaçları hazır edince getiririm. Zahmet buyurmayasın. Kasım alır gelir. Sen burada kal, aklım sende kalmasın. Siz nasıl uygun görürseniz. Hadi o vakit. Biz de geçelim Kasım'ım. Ne alemlerde seyrandadır kim bilir şimdi. Ne düşünür ki insan böyleyken? Şuuru var mıdır? Gerçeği rüyayı ayırt eder mi ki? Yara tenindedir, canında değil. Cumali Efendi! Cumali Efendi! Mesut Efendi. Yıllar oldu Kadı Efendi. Hangi rüzgar savurdu seni Nallıhan'dan buralara? Anadolu'nun dört bir yanından ahir reislerinin meclisi için gelmişimdir Konya'ya Kadı Hazretleri. Gel otur şöyle gel. Konya'da olduğunuzdan haberdar idim. Başka'da olduğunuzu cümleler bilir Nallıhan'da. Ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin de geldin. Madem ki geldin ta Konyalara, kal. Birkaç zaman misafirim ol. Eksik olmayasın Başkadı Hazretleri. Ama tezelden Kırşehir'ine yola revan olmam icap eder. Gidersin elbet. Gidersin. Hele birkaç gün misafirim olasın. Eksik olmayasınız Başkadı Hazretleri. Ben size haber getirdim. Haberi verip müsaadenizi isterim. Şeyhim sizi çağırır. Konya'ya varırım diye elini öpmeye varan da var Yunus Efendi'ye söyle, hele bir gelsin diye ısmarlamıştır.
Mutlu bir rüya görür kesin. Hadi bakalım. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Sanırım kesif zehir bırakmıştır yılan. Kurtulacak ama inşallah. Estağfurullah. Destur var mıdır? Buyur, buyur derviş çağrı. Selamünaleyküm Kasım ağam. Ve aleykümselam. Tabip Mikel'den getirmişim ilaçları. Varıp şeyhime teslim edeyim mi? Şeyhimiz hanededir. Biz kendimiz teslim ederiz. Ver hele. Geçen cumaydı. Yok Pirdaş. Daha evvel. Ay oldu neredeyse. Pirdaşlar bulan biziz. Hele bir sorun. Oğluzade Efendi doğru der. 2 cuma geçti üzerinde. Bir kez olsun gözünü açmamıştır daha. Tabip Mikel öldü sandı ilkin görende. Şimdi tenine renk gelmiştir çok şükür. Muhabbetiniz bal şeker olsun pirdaşlar. Yunus Efendi'nin vaziyetinden sözleşirdik Kasım ağam. Ne ola ki Yunus Efendi'nin vaziyeti? Ne vakittir hasta yatağında yatar ağam. Onu konuşur idik. Boş lakırdının ne sıhhatliye ne de hastaya bir faydası yoktur. Madem fayda etmek istersiniz, kelam ziyanlığı edeceğinize dua ediverin bari. Selamünaleyküm Valide Sultan. Aleykümselam Kasım Efendi. İlaçları mı getirmişsin? Getirmişim Valide Sultan. İyi etmişsin. Efendi içeridedir. Kızım, Kasım Efendi ilaçları getirmiş. Al ver. Siz zahmet buyurmayınız. Hem şeyhimi görmem lazımdır. Gel Kasım gel. Getirdin mi ilaçları? Getirdim şeyhim. Mikel Efendi nasıldır? Vaktim yetişmemiştir efendim. Derviş çağrı göndermişim muayenehanesine. Siz zahmet buyurmayın.
Her namaz vaktinden sonra demişti Mikel emmi. Döktün mü? Döktüm efendim. Tabip Mikel Efendi'ye sual etmişimdir. Ne diridir der, ne ölü. 2 gün evvel Yasin okumaya varınca başına ilk kez gördüm ben de. Ay oldu ağam. Görsen nasıl süzülmüş Yunus birdaşım. İğne deliğinden geçer. Şükür diyelim ağam. Buna da şükür. Bir daha başında ya minberci denk gelmeyeydi. Gözümün önünden gitmez onu kırda bulduğumu. Bir gören olsaydı ölmüş sanırdı. Vardır bir hikmeti diyelim. Şifa dileyelim birdaşlar. Şifa dileyelim. Nasılcasın aynalı pirim? Namaz kılınır bu avluda. Kaç kez söyledik. Aynalı. Sokma şu necaseti içeri diye. Birdaş. Taşıyıveresin taşraya şunu. Eskiden alır başını gider, aylar var dönmezdi. Şimdi hiç öte bile gitmez. Biz razıyız Aynalı'dan. Allah'ın emanetidir o. Her şey eksik ola, aynalı olmayın. Biz de elimizden geldiğine sahip çıkarız işte. Kim ne olacak, nece olacak bilir miyiz ki? Bir açarsın gözünü, çekivermiş aklını. Günden güne daralır mı zincirimiz azizler? O dedikodu etmiş, o falana filansın demiş. O yalancıymış. Bir iki makama tayin olmuş. Ötekisi ticarete atılmış, vakti yok imiş. Herkesin imtihanı var. Girecek tabii. Çalışmayı terk etsinler de senin boş lafını mı dinlemeye gelsinler daim? Değil mi? Ne yapalım o vakit?
Gelenin yeri hazır, gidenin yolu. Ahaliye mi kızalım o vakit? Düşünene, belaya maruz kalan kim? Bir başkasının sınavı, bir başkasına da bir sınav mıdır o vakit? Sınavdır. Sınav var ise uygun yanıtı vermek icap eder. Demek bülbül değil, kargadır öten. Hakikatten şakımaz. Kötülükleri haber eder çığlık çığlık demek. Millet imtihana hazırlanır. Sen de bir düşün, senin imtihanın nedir o vakit? İmtihan ne iledir? Bela ile. Bela nedir o vakit? Sualdir. Maksat nedir sualden? Cevap almaktır. O da yetmez, doğru cevap almaktır sorudan maksat. Kimisi mal ile, mülk ile, tarla ile, bağ ile. Kimisi para ile, pul ile, kimisi makam ile, mevki ile. Kimisi derd ile, kimisi derman ile. Bülbül de karga ile. Neden kimse toplaşmaz benim sesime? Ne olacak? Bülbülün belası, dinlenen karganın sadası. Ama ne demiş atalar? Sabır ile dut yaprağı atlastan kumaşa döner. Hele sabır, hele dur, Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Dersiniz ki şimdi gene ne anlatır bu ihtiyar? Ne anlatıverir bu bize belli değil. Size Hazreti Eyüp'ün hikayesinden anlatıverdim mi daha evveli? Eyüp aleyhisselam, İshak aleyhisselamın oğlu İlyas'ın evladındandır. Hazreti İsa'nın doğumundan 8 asır evvel ömür sürmüş. Validesi de Hazreti Lut evladından imiş. Şam taraflarında birçok serveti ve evladı var idi. Eşi de Yusuf aleyhisselamın oğlu Efraim'in kızı Rahime idi. Hazreti Eyüp bolluk içinde yaşar idi. Ama her daim yoksulu gözetir, düşküne ihsanda bulunur idi. Hem serveti hem nesebi bol idi. Ta ki bu hal üzere 80 sene ömür sürdü. Derken geldi çattı soru. Bir gün gece ailesi uyurken evi çöktü. 10 tane evladına mezar oldu hanesi. Kalbi dağlandı. Ciğeri yandı Eyüp'ün. Ama devam eder idi bela. Bir sabah uyandı ki bütün vücudu çıbanlar içinde kalmış idi Eyüp'ün. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hiçbir tabip yarasına merhem bulamadı. Gün geçtikçe bütün vücudunu kapladı çıban. Ama dut yaprağı gibiydi Hazreti Eyüp. Nasıl ki dut yaprağı atlastan kumaşa dönerken şikayet etmez, şikayet etmedi halinden tek bir nefeste dahi. Yıllar geçti. Derler ki 18 sene boyunca vücudu bu yaralar içinde görülmez oldu. Tabipler çaresiz, merhemler faidesiz oldu. Bir gün karısı Rahime vardı huzuruna. Ey Eyüp dedi, yetmez mi bu çektiğin çile? Bir dua et de Rabbim seni bu musibetten, bu beladan kurtara. O karısı Rahime ki 18 sene Eyüp Aleyhisselam'ın yanından bir nefes ayrılmadı. İmtihan bir Eyüp'e olacak değil ya. Onun sınavı da bu idi belli ki. Lafı dolandırdık gene. Hazreti Eyüp eşine döndü buyurdu. Ey kalbimin ışığı dedi. Ben bunu nasıl dilerim Rabbimden? O ki bana 80 sene evlatlarımla zengin bir hayat verdi. Şimdi az biraz zora koştu diye
ona nasıl isyan ederim? Bekleyelim ki 80 sene dola. Hele ödeşelim, sonra talep edelim arzu eder isek. O cömerttir, bunu dahi kabul buyurur. Ama şimdi isteme benden bunu dedi. Soruya muhatap olan Eyüp, imtihana giren ashabı. Şeytan boş durur mu? Kızmamak lazım. Şeytanın vazifesi de şeytanlık etmek. Vazifesini yaptı diye kızmak olur mu? Hemen dolaşmaya başladı Eyüp'e inananlara. Hani peygamber idi bu? Hani mucize? Biz bekleriz ki kör çocuğumuzun gözlerini açar. Kötürüm anamızı ayağa kaldıra. Ama bu aciz kendi yarasının kurdunu ayıklar. Tabii, tabii. Haklı adamlar. Böyle peygamber mi olur? Vücudu 20 senedir yara bere içinde derman olamaz kendine. Haklılar. Bu ne biçim peygamberdir böyle? Yaraya sözü geçmeyenin iki cihana mı sözü geçecek? Tek tek terk etmeye başladılar Eyüp'ü. Bundan bize bir amman yok dediler. Bu hal eşi Rahime'yi pek üzmekteydi. Eyüp dedi ki, haklılar. Demek ki hakikati şakımaz dilimiz. Demek ki kargayız. Kötülükleri çığırırız çığlık çığlık. Nasıl devam eder kıssa? Seneler geçer, vücudunu sarıp bedenini kurda boğan çıbanlar ta ki gelip onun kalbine ve diline bulaşırlar. İşte o vakit kalbine ve diline ulaştığı zaman cerahat açar ellerini ve Rabbine yakarır Eyüp. Ya Rabbi der, senden gelen sefa gelir. Ama bela dilime ulaşmıştır. Kalbime bulaşmıştır. Zarar artık banadır. Kitaplarda yazar ki, diline, dahi kalbine yaraları ulaşan Eyüp, Rabbine dua etti. Ondan şifa diledi. Oysa nedir işin aslı? İşin aslı Eyüp der ki, artık dilimle gerçeği halka şakıyamaz oldum. Dilimle şakıdığımı gönlümle ikrar edemez oldum. Dilden maksat söz, kalpten maksat ikrar olsa gerektir. Yoksa el kadar ette ne keramet ola ki? Bu halde dilimle ne sana zikir edebilir, ne de dilimle zikrettiğimi kalbim tasdik edebilir. Şifa sendendir, şifa ya Rabbi der. Hemen kendisine bir nida gelerek denilmiş ki, başını kaldır ya Eyüp, duan kabul olundu. Ayağını yere vur. O da vurmuş. Yerden bir su kaynayıp çıkmış. Onunla yıkanmış Hazreti Eyüp. Dışındaki hastalıktan bir eser kalmamış. Ayağını tekrar yere vurmuş. Başka bir su gözü çıkmış yerden. Ondan içince de içerisinde hastalık adına hiçbir şey kalmamış. Tamamen sıhhat bulup kendisine gençlik ve güzelliği yeniden geri gelmiş. Ve daha sonra vefat eden evlatlarının 2 misli evladı dünyaya gelmiş. Soruya uygun yanıt veren de ki, bu yanıtta sabır imiş o vakit. Sabırla dut yaprağı atlastan kumaşa dönüvermiş. Ne demiş erenler? Tırtılın yolun sonu dediğine usta
kelebek dermiş.